Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Bursa'nın meşhur Zindan Kapı Kalesi'ndeyiz. Buranın tarihiyle ilgili tabii anlatacakları var Berna Hanım'ın. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ben. Arkadaşlar kanala abone olmanızı istiyoruz ve sevdiklerinize, eşinize, dostunuza kanalı tavsiye etmenizi bekliyoruz sizden. En büyük beklentimiz bu ki algoritmaya bir önce düşelim. 1000 abone sınırını aşalım. Zindan Kapı milattan önce 2. yüzyılda Britanya Kralı tarafından yapılıyor. Daha sonra Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından kullanılıyor. Burası Bursa'nın ilk yerleşim yeri olan Hisar bölgesinde inşa edilmiş. Askeri ağır suçlamalarda kullanılmış. Kanlı Kuyu diye bir uygulamaları var. Onların hepsinin çekimlerini zaten göreceksiniz birazdan. Evet. Buradan sonra da Mevlevi Hane adında yine bir kültür merkezi gibi bir yer mi? Kültür merkezi gibi bir yere gideceğiz. Evet arkadaşlar, Berna Hanım'ın da anlattığı gibi bakalım neler olacak. Görüşmek üzere. Burası kafeterya bölümü. Birazdan müzenin içine doğru gireceğiz. Müzenin girişi buradan. Kolay gelsin. Burada Zindan Kapı'da neler var? Bakalım. Surlar diyor. Zindan Kapı'nda neler var? Şuraya tıklanmıyor herhalde. İkinci katta. Burada bize girdiğimiz müzede neler bizi karşılıyor? Onlarla ilgili bilgi var. Bugün de cumartesi biraz kalabalık. Müzeyi tanıtmakta zorlanabilirim. Burada durdurup isterseniz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yine kaynaklarda Bursa surlarına ait Saltanat Kapı, Yer Kapı, Fetih Kapı, Kaplıca Kapı ve Zindan Kapı olmak üzere 5 adet ana kapının bulunduğu belirtilmektedir diyor. Bu daha önceki videomda Hasan Basri amcanın bahsettiği kapılar. Şimdi buradan aşağıya ineceğiz. Şimdi burada zindanlara doğru gidiyoruz. Burası bana hep böyle bir kasvet vermiştir. Şimdi burada biraz ışık kullanacağım. Buralar karanlık çünkü. Şöyle zindan girişleri. Buraya sergi amaçlı projektör yansıtmışlar. Ama daha önce böyle bir şey yok. Daha önce insan figürleri vardı. Ve inanın yani korkunçtu. Bence şimdi daha otantik olmuş. Yine burada da bir sergi. Daha önce dediğim gibi buralarda insan figürleri vardı. Zindanlarda. Acayip kasvetli bir ortamdı yani. Ama şimdi daha bir sanatsal olmuş en azından. Neticede buranın tarihini okuyarak da öğrenebiliyoruz. İlla görsel canlandırma olmak zorunda değil. İnsanın ruh halini bozabilir bazen. Her ay ya da belli tarihlerde işte belli sanatçıların eserleri yayınlanıyor. Ha. Bu da ek bir bilgi arkadaşlar. Hapis Bursa. Hapis. Evet babacığım, hapis. Gel bakayım bak. Böyle durabilirsin. Şimdi fotoğraf çekeceğim, sizi bekleyin. Çok güzel. Şimdi üst katlara gidiyoruz arkadaşlar. Lokman'a dedim geç tahtına otur dedim ama oturmadı. Tahtı boş kaldı. Şimdi bir üst kata geldik. Zindan Kale'nin maketi. Burada da bir canlandırma var. Projektörle yine. Mızraklar, oklar, kılıçlar, hançerler, her şey var. Şimdi bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Burada Bursa'nın oluşumu, nasıl yerleşimin keşfedildiği, yerleşim hayata geçirdiği anlatılıyor. Burada Osmanlı tarihi, Osmanlı kurulumu. Ama iki ihtimalle olmadıysa iki sur arasına saklanıyor demektir. İşte o zaman hemen bulunuz yerini. Sen şimdi git muhafızlara haber ver, avluda toplansınlar. Yine burada bir canlandırma var. Şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Evet, bizi bir sandık karşılıyor. Şimdi gidip surları görelim.
bildiğim projektörle şu ipleri göstererek projektörle yansıtma yapmışlar. Arkadaşlar şu gördüğünüz anahtarları bu şekilde çevirdiğinizde buradaki konsept ve ışıklar komple değişiyor. Ancak şu anda arızalı zannediyorum. Güzel yapmışlar. Çok sanatsal. Şimdi asıl buranın manzarası çok güzel. Burayı göstereceğim size. Meşhur Bursa manzarası. Arkadaşlar bak şimdi öğrendim. Gördüm yani. Buradaki makette zindan kapı burasıymış. Zindanın olduğu yer. Surlar komple gördüğünüz gibi. Bir de burçlar varmış. Onlar burçlar şu yuvarlak şeylere, kale yerlerine deniyormuş demek ki. Çok güzel yapmamışlar mı ya? Çok iyi. Pavyona çevirdi Lokman burayı. Zindan Kapı Sokağı. Bursa'da su çeşmeden içilirdi. Artık içilmiyor. Ama Bursa'nın birçok yerinde, birçok sokakta, mahalle arasında çeşme karşınıza çıkabilir. Oradan sular içebilirsiniz. Evet, bu da Bursa'ya has diye zannediyorum. Evet, Bursa'ya has bir özellikmiş. Evet, daha önceleri bizim çocukluk yıllarımızda her sokakta hemen hemen articanlar vardı. Artezyan diyen var, artican diyen var. Biz artican derdik. Artijan da kendi kendine bir borudan akan su demek aslında. Yani demek mi bilmiyorum da yani artijana biz o ismi veriyorduk yani. Şimdi Zindan Kapı'dan çıktık. Buralar Bursa'nın eski mahalleleri. Dar sokaklar. Hemen hemen her sokağın başında işte kamyon giremez gibi ibareler var. Tabii buralar biraz atıl kaldı artık. Evler çok eski. Binalar çok eski ama aslında buralar acayip güzel yerler. Tarihin olduğu yerler. Hatta Bursa'nın az önceki bir amca söylüyordu, ben bilmiyorum. Tarih konusunda pek iyi değilim. Bursa'nın ilk yerleşim yeri Zindan Kapı'dır dedi. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış artık o amcanın yalancısıyım. Ama gerçekten de Zindan Kapı'dan şimdi biz buradan yürüyerek gidiyoruz her yere hemen hemen. Bütün tarihi yerler. Yürüyerek gidebiliyoruz. Evet, burada antika bir ev. Muhtemelen bayağı eski bir ev. Aslında buralara güzel restorasyonlar yapılabilir. Bursa'da bu tarz yani şu anda videoda gördüğünüz manzara gibi çok fazla manzara görürsünüz. Konak tarzında evleri çok fazla görürsünüz. Hemen hemen her yerde vardır. Buralar dediğim gibi Bursa'nın ilk mahalleleri. Sosyal medyada çok dolaşır ya. Burası İtalya olsa beğenirdiniz ama hani bak burası işte Trabzon'da bir yer gibi falan böyle paylaşımlar. Gerçekten de bazen insan şunu düşünüyor. Ben yurt dışına da çok gittim. Birçok işte atıyorum müzesini de gezdim. Çok bilindik yerlerini de gezdim vesaire. Şimdi şunu söyleyebilirim. Burası da yani dünyada birçok yere hani fark atabilecek noktada görsele sahip aslında. Sadece bizim ülkemiz maalesef son işte 100 yılda devamlı bir şeylerin mücadelesini verdiğimiz için halkımız çok fazla imkan sahibi olmuyor. Bu sebeple de ne oluyor? İşte bak evler sıvasız kalıyor, ne bileyim. Yani bu biraz da kültür tabii. Şunu diyebilirsiniz içinizden. Ya işte bir kireç de mi alıp vuramıyor duvarına diyebilirsiniz. Ama genel olarak bu refah seviyesinin düşüklüğünden kaynaklı sebepler. Yani yoksa buraların yani görsel olarak değil, hissettirdiği duygu, atmosferi de bambaşka yani. Yani şu gezdiğiniz sokaklarda bakın şimdi bak karşıdaki ev tamamen antika bir ev ya. Şimdi bak burada gezerken 10 evden 3'ü muhakkak Osmanlı'dan kalmadır, ne bileyim antikadır. Şimdi bak yürüyüş yapıyor. Yani şu an sadece sokakta yürüyüş yapıyoruz yani. Karşımıza çıkan yani az önce de gördünüz zaten o da
Tarihi bir evdi. Şimdi burada bak mesela Berna türbeyi gördü. Mesela ben bu türbe hiç mi bak? Kabili Vücut Ali Efendi Türbesi. Böyle birçok noktada türbe Evet. bulabilirsiniz bu Hisar bölgesinde. Evet. Şimdi buraya taşlar gelmiş. Muhtemelen burası da tarihi eser bir yer. Yaşayan tarihi Hisar içi bak. Bakın şimdi. Şu anda buranın tadilatı yapılıyor mesela. Belki dediğimiz pozisyona hani diyoruz ya İtalya'da, Norveç'te orada burada hani ya bunlar hikaye abi. Buradaki atmosfer dünyanın birçok yerinde yok. Sadece biz bunu korumakta biraz güçlük çekiyoruz anladığım kadarıyla ya da işte zaman içinde gelişecek mi bilmiyorum yani. Zaman içinde oturur mu bilemiyorum. Bak manzaramız az önceki Zindan Kapı'daki manzaramız aynen şekilde devam ediyor. Buradan ilerlediğimiz zaman Üftade Hazretlerinin türbesine doğru çıkıyor. Şu sokakların size daha sonra videolarını çekeceğim. Çok güzel yerler var. Darül Kurra ve Haziresi. Burası da Tahtekale Kapısı. Surlar burası. Bursa Mevlevi Hanesi ve Müzesi diye yazıyor. Şimdi oraya giriyoruz. Biz de ilk defa geliyoruz buraya. Burası Büyükşehir Belediye tarafından 91 yıl sonra restore edilmiş bir yer. Yeni. Ne kadar olmuş restore edileli? Yeni açıldı 2 hafta önce. Burasının manası ne acaba? İçerisi bayağı kalabalık şu anda. Anladığım kadarıyla burada Mevlevi dersleri falan verecek. Bahçe gerçekten çok hoş. Türbe-i Şerif. Türbe-i Şerif'in içi. İsim yok. Bir derviş hanım, Şehzade Orhan Melih, Şeyh Nizamettin Dede gibi birçok Mevlevi'de önemli zatların olduğunu düşündüğüm türbe. Burası da bir çeşit müze sanırım. Benim boyum buraya yetmiyor. Bayağı alçak bir tavan. Tesbih herhalde. Tabii muhakkak bunun bir manası vardır da ben bilemiyorum. Bu neymiş arkadaşlar bilen varsa bana yazabilir. Divan-ı Kebir. Mevlana Celaleddin Rumi Farsça eseri Mesnevi'nin tıpkı basımı diyor. İstanbul'la Kaşhanesi Hüseyin Kutlu tarafından hazırlanan Yasin-i Şerif'in Zerennüt tıpkı basımı diyor. Evet, burası da Muradiye Pervane Kafe'ye gireceğiz şimdi. Burası da çok otantik bir yer. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Baba değil mi? Bursa'da yaşıyorsanız burayı ziyaret edin. Dış balkonu da gayet güzeldir. Kafenin içine girdiğinizde bölüm bölüm şu şekilde yerler var.
Benim manzaramı da çekeyim. Bu da benim manzaram. Evet. Bu da benim evim. Evet. Bu da benim manzaram. Çok güzel ya manzaraları. Sandık. Annemde aynısı var. Ciddi misin? Evet, taşınınca alacağım köyümde. Evet. İnşallah. Sen de gel aramıza otur. Çekim yapacağız çünkü. Ama ben de göremiyorum ama. Abin yok nasılsa. Abini sattık nasılsa bugün. Zübeyir seni bugün sattık hem de çok pis. Sen torunu. Şimdi seni gösterirken ben mi konuşayım? Ne konuşayım mesela, neden bahsedeyim? Lokman'ın boyundan ve posundan mı bahsedeyim? Lokman 1 metre boyundadır. 3,5 yaşındadır. Çok zeki ve akıllıdır. Başka ne söyleyebiliriz? Lokman'a diyorum ki mesela şunu yap. Ayakkabılarını diyorum niye çıkartıyorsun arabanın içinde diyorum. Yatıyordum baba ne yapayım diyor. Amuda mı kalkayım diyor. Lokman'ın hep o tarz böyle isyanları var bize karşı. Pervane Kafede bal kavağı tatlısı söyledik. Tavsiye ediyorum, gerçekten çok güzel bir tatlı. Bu da burada canavarlık yapıyor, ısırıyor. Çok aşk. Burası da Muradiye 2. Murat Camii. Size avlusunu falan göstereyim. Böyle. Caminin yan tarafında sultan türbeleri var hemen. 2. Murat Külliyesi. Buraya giriş yapabilirdik. Ancak artık yeterli vaktimiz yok. Havada kararmak üzere. Böyle göstereyim. Burada sultanların türbeleri var. Ben daha önce de buraya girmiştim. Daha sonra belki orasıyla ilgili bir çekim de yaparız. Bugüne sığdırabildiklerimiz bu kadar. Burası da Muradiye Parkı. Bizim Lokman Paşa da şurada. Geldim. Sallanacak mısın? Gözün aydın. Sonunda parkına kavuştun. Dur annem bunu tutsun. He. Bunu beni salla. Annesi seni bence sallamalı şu an. Evet arkadaşlar, bugünkü gezimiz de bu şekilde oldu. Bundan sonraki videoları beğeniyorsanız eğer beğenme tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Berna Hanım, senin söyleyeceklerin var mı? Bizi takip edin. Bursa'yı bolca seveceksiniz. Evet, yani ilk etapımız şu anda Bursa videoları ağırlıklı gideceğiz mecburen. Evet. Çocukların okulları vesaireleri var. Çok şehir dışına adım atamıyoruz. Daha sonra şehir dışına da çıktığımızda daha güzel videolarla sizi karşılayacağız. Biz bu videoda Bursa'nın Hisar bölgesinde birkaç noktayı gezdik. Siz de umarım keyif alırsınız izlerken. Evet. Ayrıyeten arkadaşlar biz müzeleri geziyoruz. Bazı arkadaşlarımız bize dediler ki müzeleri detaylı her tarafını çekin falan diyorlar. Şimdi ben bunu şahsım adına çok doğru bulmuyorum. Sebebi de şu. Ya buyurun siz de gezin aslında. Ana temamız bu. Biz gezdiğimiz yerlerin, müzelerin belli başlı yerlerini güzel görsellerle size sunuyoruz. Siz de daha sonra isterseniz bu yerlere, bizim video çektiğimiz yerlere gelip ziyaret edebilirsiniz. Her zaman o atmosferde bulunmak her zaman daha güzeldir. O atmosferden olayı bakmak, okumak, yaşamak, görmek her zaman çok daha güzeldir. O yüzden biz size sadece pazar günleri kahvaltıdan sonra güzel bir seyir keyfi yaşatabildiysek ne mutlu bize. Yani bizim açımızdan o. Ayrıyetten biz bunu yapmaktan, gezmekten keyif alıyoruz. Ayrıyetten video çekmek de hem bize bir hatıra biriktiriyor hem de siz izleyenler için de güzel bir anı olmuş olabilir. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.